severler. Bugün sizlere kapşonlu yelek yapımı paylaşmak istiyorum. Kelebek örgü modelini kullanacağız arkadaşlar. Çok kolay, çok pratik bir model. Gördüğünüz gibi gayet de gösterişli duran bir model arkadaşlar. Hem kız hem erkek bebeklerimiz için ortak kullanılabilecek bir model. Ve 1 yaş bebeklerimiz için uygun olan bir çalışma hazırladım sizlere arkadaşlar. Nako, Elite Baby veya Etraful Baby Can gibi markalarla çalışabilirsiniz. 2 yumak kadar ip kullandım. 3,5 numara şiş kullandım. 6 adet de düğme kullanarak hazırlamış oldum yeleğimizi. Detaylı anlatımına dilerseniz başlayalım. Hepinize kolaylıklar diliyorum. Arkadaşlar, kapşonlu yeleğimizi artık anlatmaya başlayabiliriz. Şişimize toplamda 35 ilmek takarak başlıyoruz ve bu 35 ilmeğimizin lastik çalışmasında ön yüze bir düz 2 ters düşecek arkadaşlar. Kenar ilmeğimi aldıktan sonra ikinci ilmeğimi de ters ördüm. 1 ilmek düz, 2 ilmek ters, 1 ilmek düz, 2 ilmek ters, 1 ilmek düz, 2 ilmek ters. Burası örgümün ön yüzü. 1 ilmek düz, 2 ters, 1 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 düz ve 2 ters ile sıramın başına geldim. 35 ilmeğimin arka yüze dönüyorum. Arka yüzümüzde ise örgüme başladığım sıra kenar ilmeğimi alıyorum, düzümü örüyorum, tersimi ördüm, 2 düz, 1 ters, 2 düz, 1 ters, 2 düz, 1 ters, 2 düz, 1 ters. Bu şekilde lastik çalışmasını yapalım. Lastiğimizin ön yüzden görünümü 2 ters 1 düz şeklinde olacak. Burası yeleğimizin arka yüzü arkadaşlar. Arka yüzde ise 1 ters 2 düz şeklinde görüntümüz oluşacak. Şimdi bunu yeterli uzunluğa gelene kadar örelim. Kaç sıra ördüğümü sizlerle paylaşacağım. Hemen görünümünü söyleyeyim, göstereyim son halini size. Lastik çalışmamız bu şekilde. Evet arkadaşlar, şimdi örgü modelimizi anlatmaya başlayabiliriz. 35 ilmeğimizi toplamda 12 sıra lastik çalışması yaptık. Şu aradaki deliklerimizi sayarak da kaç sıra yaptığımızı hesaplayabilirsiniz. Bu 12 sıramızdan sonra şimdi model çalışmasının tabanını oluşturmamız gerekecek. Bunun için şimdi taban çalışmasında 2 dişten oluşacak şekilde haroşalarımı örüyorum. Bütün ilmeklerimi haroşa tekniğimle öreceğim. Toplamda 2 sıra. Birinci sıramı ördükten sonra ilk ilik evimizi açacağız. Burası örgümüzün sağ yanı. Arka yüzden de ilmeklerimi haroşa tekniğim ile örüyorum.
Tekrar başa döndüğümde baştan 3 ilmek haroşamı ördükten sonra doluyorum. Sonra 2 ilmeğimi birlikte alarak kesiyorum. Bu benim birinci ilik evim oldu. Şimdi tekrardan başa kadar haroşalarımı örüyorum. Tekrardan başa kadar geldik ve tabanımızda 2 sıradan oluşacak şekilde haroşalarımızı tamamlamış olduk arkadaşlar. Burası örgümün sağ yanı demiştim. 3, 6 ve 7 ilmek yine haroşa tekniğimle ördüm. Yan patlarımız haroşa olarak devam edecek. İpi kendimden tarafa aldım. Arkadaki 3 ilmeğimi esnek bir şekilde örmeden sağdaki şişime aldım. Bakın ipim ön tarafta. Daha sonra bir ilmek düz ördüm. Tekrar ipi kendimden tarafa aldım. 1, 2, 3 ilmeğimi örmeden sağdaki şişime aktardım. Tekrar bir ilmek düz ördüm. İpi kendimden tarafa aldım ve 3 ilmeğimi örmeden ip kendimden taraftayken sağ şişime geçirdim. Bir ilmek düz ördüm. Aynı işlemi tekrarladım. Bir ilmek düz ördüm. 3 ilmek örmeden aldım ve sağ şişime geçirdim. Bir ilmek düz ördüm. 1, 2, 3 ilmeği örmeden aktardım. Bir ilmek düz ördüm. 3 ilmeği örmeden aktardım ve bir ilmek düz kenar ilmeğim olarak da örgümün birinci model çalışmasını tamamlamış oldum. Örgümde arka tarafa dönüyorum. Kenar ilmeğimi aldıktan sonra son 7 ilmeğim kalana kadar bütün ilmekleri ters örgü tekniğimle örüyorum. Son 7 ilmeğim arkadaşlar haroşa. Kenar patım için. İkinci sıra modelimize başlayalım. 7 ilmek haroşalarımı örüyorum. İpi kendimden tarafa aldım. Bir ilmek düz ve yine aynı işlemi ikinci kez tekrarlıyorum arkadaşlar. Bu işlemi 3 kez tekrarlayacak. Bir düz, 3 ilmeği ipimi önden atarak örmeden alıyorum. Bir düz ve kenar ilmeğimi alarak ikinci sıramı da tamamladım. Üçüncü kez daha bunu tekrarlayalım. Sonra modelimize nasıl şekil vereceğimizi paylaşalım. Evet, gördüğünüz gibi aynı işlemi 3 kez tekrarladık ve bir ortada düz 3 ilmeğimiz önden atılmış bir şekilde 3 sıramız tamamlanmış oldu. Modelimizi şeklimizi vereceğimiz kısım 4. sıramız arkadaşlar. Baştan 7 ilmek haroşamı ördükten sonra bu 3 ilmeklik düzümün ilk düzünü normal bir şekilde örüyorum arkadaşlar. Bu sıram aynı zamanda benim bu tabandaki 2 sıra haroşayı oluşturacağım ilk sıra arkadaşlar. Hem şekil vereceğiz hem de ilk birinci haroşa sıramızı oluşturacağız. Aralar 2 sıra haroşadan oluşacak çünkü. İlk ilmeğimi haroşa olarak ördükten sonra ikinci ilmeğimi örmeden 1, 2, 3 tane bu uzattığım ilmeği alttan şişime altından geçiriyorum. İpimi buradan alıyorum ve şişime takıyorum. Burada bir dolama yaptım. Daha sonra
bu 2 ilmeğimi haroşa tekniğimle alarak bu ortadaki kısmı toplamış oluyorum. Arada 1, 2, 3 ilmeğimi daha haroşa ördükten sonra bakın bu ilmeklerimin altından şişimi geçiriyorum. İlmeğimi alıyorum ve sol şişime takıyorum. Daha sonra bu 2 ilmeğimi haroşa tekniğimle örerek topluyorum. Yine arada 1, 2, 3 ilmek haroşamı örüyorum ve bu 3 uzatmalı ilmeğimi topluyorum. 1, 2, 3 ilmeğimi ördüm. Haroşa tekniğimde uzatmamdan sonra 1, 2, 3 ilmeğimi ördüm. Topladım, taktım. Bu 2 ilmeğimi haroşa olarak ördüm ve tekrardan 3 ilmeğimi haroşamı ördüm. Yani her 3 ilmekten sonra bu 3 ilmeğin altından ilmeğimi doluyorum, takıyorum, bir kelebek deseni veriyorum ve daha sonra ilmeklerimin 3'ünü haroşa olarak örüyorum. Esas şekli veren bu 4. sıramız arkadaşlar. Ve son kez aynı işlemi yapıyorum. Birinci model sıramız bu şekilde oluştu. Şimdi dönüşte bütün ilmeklerimi ön yüze haroşa düşecek şekilde örüyorum. İkinci haroşa sıramı da örüyorum tekrardan. Gördüğünüz gibi ikinci haroşa sıramızı da ördükten sonra tekrar modelimizi çalışmaya başlıyoruz. 4, 5, 6, 7, 3, 6, 7 ilmeğimi haroşa olarak ördüm arkadaşlar. Şimdi kameramızı düzeltelim. İpimi kendimden taraf alıyorum. Tıpkı birinci model çalışmamın aynısını yineliyorum. İpim öndeyken 3 ilmeğimi örmeden sağ şişime aldım, bir düz. 3 ilmeğimi örmeden aldım, bir düz. 3 ilmeğimi örmeden aldım, bir düz. 3 ilmeğimi örmeden aldım,
bir düz, ve bu işlemi başa kadar devam ettirip kenar ilmeğimi aldım. Bu işleme 2 kez daha devam ediyoruz. Toplamda 3 ilmek oluyor ve buradaki yapmış olduğumuz işlemlerin aynısını yineleyerek devam edeceğiz. 2, 4, 6 sıra haroşamızı ördük arkadaşlar. 5 sıra daha haroşamızı ördüğümüzde 11 diş haroşa olacak ve her 11 sırada bir 12. sıraya başlarken ilik evlerimizi de açmaya devam edeceğiz. Evet örgü severler, modelimiz ortaya çıktı ve yeterli uzunluğa geldik gördüğünüz gibi. Toplamda 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 model çalıştım ve bir sıra haroşamı ördüm. İkinci sıra haroşamı başlarken kol çalışmasını birlikte yapacağız. Nasıl yapıyoruz kol çalışmamızı? Başa kadar yine haroşalarımızı örüyoruz. İkinci sıra haroşalarımız bunlar. Başa kadar geldim haroşalarımı örerek. Şimdi son ilmeğimi örerek aldıktan sonra burada artırma yapıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 kez artırma yaptım. Bir ilmek şunu da katacağım. 7 ilmek olacak arkadaşlar. Yalnız tabi burada kolumuzu bir detay çalışması yaparak içeriye doğru bir kesme yapacağız. Şimdi birinci ilmek haroşamı aldım. İkinci ilmek haroşamı, üçüncü ilmek, dördüncü ilmek, beşinci ilmek, altıncı ilmeği örerken örgümdeki bir ilmekle birlikte keserek öreceğim bu haroşamı. Sonra örgümde arka kısma döneceğim. Bu keserek aldığım bir ilmeği örmeden aldıktan sonra geriye kalan 5 diş haroşamı tekrardan örüyorum. Bu birinci kesme işlemim oldu. Tekrar başa kadar geldikten sonra birinci ilmeğim 2, 3, 4, 5, 6'yı örerken yine soldaki ilk ilmeğimle birlikte keserek ikisini birlikte aldım. Ve örgümde yeniden geriye doğru dönüşümü sağladım. Bu bir ilmeğimi yine örmeden sağ tarafa aldıktan sonra 5 ilmeğimi haroşa ördüm. Bu benim ikinci kesmem oldu. İki, 3, 4, 5 ilmeğimi aldım. Bu benim üçüncü kesmem oldu. Ve dördüncü kesmemi yapıyorum. Böylelikle kolumuzun yerini de 4 kesme ile belli etmiş olduk. Bakın yine ikisini birlikte alarak dördüncü kesmemi yaptım ve kolumuz biraz içeriye doğru girdi ve bu kadarlık kesme yeterli olacak benim için. Biraz kolumun dışarıda durmasını istiyorum. Bundan dolayı son kesmemi yaptıktan sonra haroşalarımı örmeye devam ettim.
Gördüğünüz gibi bakın biraz sonra kolumuz daha net bir şekilde ortaya çıkacak. Şöyle kolumuzun yerinde belli etmiş olduk. Tabi örgümüze devam ediyoruz. Üç, 6, 7 ilmek yan patlarımız için haroşalarımızı ördükten sonra 1 2 3 ilmeğimi örmeden aldım, bir düz. 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 Üç ilmeğimi tekrar örmeden aldım ve geriye bakıyorum. 3 6 7 ilmeğim kalıyor arkadaşlar. İpimi arkaya attıktan sonra bu kenardaki 7 ilmek haroşamla sıramın sonuna gelip örgümü kapatıyorum. Evet, model çalışmamızı da tekrardan uygulamış oldum. 7 ilmek haroşa başta, 7 ilmek haroşa sonda, ortadaki model çalışmamız kol uzunluğumuz oluşana kadar ya da doğru bir ifadeyle yaka kesimine gelene kadar devam edelim. Evet arkadaşlar, örgümüze bakıyoruz şimdi. Yaka kol altı kesme çalışmamızdaki haroşalarımızdan sonra 1 2 3 4 model boyunda çalışmaya devam ettik. Dördüncü modelimizin sonunda bir sıra bir diş daha haroşa ördük. Bu arada son ilik evimizi açtık. Son iki ilik evimizin üzerinde de 2 diş haroşa oluşmuş oldu. Şimdi yaka kesintimizle devam edeceğiz ama kolumuzu örmek de bir taraftan devam etmiş olacak. Kol boyumuz da uzamış olacak arkadaşlar. Şimdi yaka kesintilerimizi nasıl yapıyoruz? İlk etapta 1 2 3 4 5 6 7 ilmeğimizi tek seferde kesiyoruz. Yani yakadaki haroşamızı tek seferde kesmiş olduk. Şimdi haroşalarımın ikinci diş haroşa boyunu örmeye devam ediyorum. Tekrar başa kadar geldim arkadaşlar. İlk ilmeğimi, hatta şu son ilmeğimizi dönüşte örersek daha düzgün duracaktır kesmemiz. Şimdi bir ilmek düzümü ördüm. Bir ilmek haroşamı örüyorum ve bir kesme daha yapıyorum. İkinci kesmemi yapıyorum. Üçüncü kesmemi yapıyorum. Burada 3 ilmek daha kesmiş oldum. 7, 3, 10 ilmek eksiltmiş olduk. Şimdi burada 2 ve 1, yani 3 tane daha kesme yapacağım için örgüm şurada başlayacak. Aslında model çalışmam burada başlayacak arkadaşlar. Bunun için 1 düz, 2 düz, 3 düz, 4 düzümü örüyorum. Bakın şu düzle birlikte başlayacağından dolayı ipimi buradan aldım. Model çalışmamı yaptım. Bir düz, yine örmeden 3 ilmeğimi arkadan aldım. Bir düz, yine aynı şekilde bir düz,
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ilmek haroşamı ördüm. Döndüm. Örgümde 7 ilmek kolumun haroşasını ördüm. Ters örgüme devam ediyorum. Başa kadar. Son ilmeğimi örmeden aldım. Dönüşte alacağım. Şimdi yakamızda 7 kestik, 3 kestik. Bu kez 2 keseceğiz. Kenar ilmeğimi alıyorum. Bir düz örüyorum. Arkadaki ilmeği üzerinden atlatıyorum. Bir düz örüyorum. Arkadaki ilmeği üzerinden atlatıyorum. Arada 2 düzümü ördükten sonra modelimi çalışmaya devam ediyorum. Arka kısımda kenar ilmekteki 7 ilmek haroşamı, yani kol kısmındaki 7 ilmek haroşamdan sonra ters örgüye devam ediyorum. Şimdi en son 2 kestik. Sıramda da 1 ilmek keserek kesme işlemimi, yaka oyuntumu tamamlamış oluyorum. 7, 3, 2 ve son kesmem. 1 ilmek örüyorum. Arkadaki ilmeği üzerinden atlatıyorum. Yakamızda bir açıklık oluşturmuş olduk. Daha sonra bir düzümü ördükten sonra modelimi çalışıyorum. Kesme işlemlerimiz yakamız için bitti. Bu işlemin sonunda bakalım şişimizde kaç ilmeğimiz kalmış. Omuz hareketlerimize. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 24 ilmeğim kalmış oldu. Omuz hizamız için bakın yakamızdaki açıklığı da bu şekilde oluşturduk. Daha sonra kapşon çalışmasıyla buralarımıza ilmek vereceğiz zaten arkada. Ve 4 modeli yan yana çalıştıktan sonra 2 diş haroşamızı ördük arkadaşlar ve 3. sıraya dönerken de omuzumu kestim. Birinci kısmımız bu şekilde hazırlanmış oldu. Bu örgümüzün sağ tarafıydı. Gelelim şimdi örgümüzün sol yanına arkadaşlar. Sol yanımız için ne yaptık? Sol yanımız için yine 35 ilmekten başladık ve 12 sıradan oluşacak şekilde ön yüzden 2 ters bir düz 2 ters bir düz şeklinde lastik çalışmamızı ördük. Daha sonra 8 model boyunda model kurulumuna başladık. İlk önce modelimizi kurarken kenar ilmeğimizi aldıktan sonra 3 ilmeğe model uyguladık. Bir düz 3 model bir düz şeklinde ilk kurulumuzu yaptık ta ki son 7 ilmek kalana kadar. Son 7 ilmeğimiz bizim kenar patımız için kullandığımız haroşalarımızdan oluştu ve bunu 8 model kadar çalıştık. Şimdi bu kısımda da kol çalışmasına başlamamız gerekiyor. 8. modelin ilk birinci sıra haroşasını ördükten sonra başa geldik. Örgümün arka kısmındayım arkadaşlar. Örgümün arka kısmında 6 ilmek artırmamı yapıyorum. 1 2 3 4 5 6
6 ilmeği ve örgümün arka tarafındayken başta arttırdım. Şimdi örgümün ön yüzündeyim ve burada tıpkı diğer yanda yapmış olduğumuz, sağ yanımızda yapmış olduğumuz gibi bir kol çalışması yapıyoruz. Birinci haroşam, ikinci haroşam, 3, 4, 5, 6. haroşamı örerken yandaki birinci haroşamla ikisini birlikte keserek aldım, ördüm. Böylelikle birinci kesmemi yapmış oldum. Şimdi ipimi biraz sıkıyorum burada. İlk ilmeğimi biraz sıkıca alıyorum ve kalan 5 tane haroşamı örüyorum. Bu birinci işlemimde. Şimdi ikinciye dönüyorum. İkincisinde de yine 1, 2, 3, 4, 5 ilmek haroşamı aldım, ördüm. 6. haroşamı ve sol taraftaki 7. ilk haroşamı ikisini birlikte alarak ikinci kesmemi yaptım. Bunu kaç kez tekrarlıyorduk? 4 kez tekrarlıyoruz. Şimdi 3 kez tekrarladık. Dördüncüyü de ne yapıyorduk arkadaşlar? 5 ilmek haroşamı ördükten sonra 6 ve 7'yi birlikte alarak tek haroşaya düşürüyorduk ve başa kadar haroşalarımı örmeye devam ediyorum. Böylelikle ikinci kol çalışmasını da tamamladım. Burası örgümün sol yanı. 4 model çalışacağız biliyorsunuz bundan sonra üzerine. Daha sonra yaka kesintisi ve omuz çalışmasıyla sol yanımızda noktalamış olacağız ve örgümüzün arka beden çalışmasına başlayacağız. Evet, gördüğünüz gibi bakın haroşalarımızı ördük. Şimdi bu sıra haroşa ördükten sonra 4 model çalışıyorum. 4. modelimi nasıl kurduğumu birlikte yapalım. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi örgümüzde 4 model çalıştık ve 2 dişten oluşacak haroşamızın birinci sırasını ördük. İkinci sırasını örerken tabii ki yaka kesmesini sol yanımız içinde yapacağız. Bunun için başa kadar yine ikinci diş haroşamı da örüyorum. Sol yanımız için kesmelerimizi arka yüzde, yani dönüşlerde yapmamız gerekiyor yaka kesintisi olduğu için arkadaşlar. Şimdi dönüyorum. Ne yapıyorduk? İlk seferde 7 ilmeği bir anda kesiyorduk. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Daha sonra örgümün ikinci diş haroşasını örmeye devam ediyorum. Evet, örgümün tekrar model çalışacağım kısmına dönüyorum. Kol için 3, 4, 5, 6, 7 ilmek haroşamı örüyorum. İpi kendimden tarafa alıyorum. 3 ilmeği örmeden alıyorum, bir düz. Yine 3 ilmeği örmeden alıyorum, bir düz.
Şimdi en son 3 ilmek kaç tane model çalıştım arkadaşlar? Şu yaka kesintimizin yapacağımız yere baktığımızda 1, 2, 3, 4 çalışmayı yaptım. Yan yana 4 kez model çalışmışım. 1, 2, 3, 4 çalışmayı yapıyorum. Şu 5.'yi yapmamam gerekiyor. Çünkü burada kesmelerim devam edecek. Evet, şimdi burada kalan 3, 6, 7 ilmeğimi haroşa tekniğimle örmeye devam ediyorum. Çünkü kesmelerim yaka için devam edecek. Son ilmeğimi örmeden alıyorum. Dönüşte örmem gerekiyor bu ilmeğimi. 7 ilmeğimi kestiğine göre şimdi ikinci kesmemiz olan 1, 2, 3 ilmek kesiyorum. Daha sonra 3 ilmeğimi de ördükten sonra ilmeklerimin hepsini ters yönde örüyorum. Tekrar döndüm. İkinci model çalışmamda bu kez 2 ilmek keseceğim. Modelimi uygulamaya devam ediyorum. 7 ilmek haroşa, 3 ilmek boşaldım, 1 düz. Şimdi geriye kalan ilmeklerimi tekrar düz örüyorum çünkü dönüşte keseceğim. Kenar ilmeğimi alıyorum. Bir ters, arkadaki üzerinden atlatıyorum. Bir ters. Evet, 2 kez daha kestim. Bir kez daha keseceğim. Ve son bir ilmeklik kesmemi yaptım. Kesmelerim de bitti. Şimdi son 2 diş haroşamı örüp komple omzumu keseceğim. Evet arkadaşlar, diğer yanımızda tamamlamış olduk. Yeleğimiz için her iki yanımızda tamamlandığına göre artık arka beden çalışmasına başlayabiliriz. Evet, şimdi şişimize 60 ilmek başlıyoruz. 60 ilmeğimizi 2 ters 1 düz 12 sıra ön yüzden görünecek şekilde örüyoruz. Daha sonra model çalışmamıza başlıyoruz. 60 ilmekten oluşan arka ilmeklerimizi takarak başladık. Lastik çalışmamızı ördük. 12 sıra lastik çalışmamızın üzerine 2 diş haroşa ördük arkadaşlar. Şimdi model kurulumuna başlamamız gerekiyor. Kenar ilmeğimi aldım. İpimi ön tarafa aldıktan sonra 3 ilmeğimi örmeden sağ şişime aktardım. 1 ilmek düz ördüm. 3 ilmek boş. 1 düz. 3 ilmek boş ve bu 3 ilmekte kesinlikle ipimiz kendimizden tarafta olacak arkadaşlar. Ön taraftan ipimizi 3 ilmeğimizin üzerinden geçirmiş oluyoruz. Evet arkadaşlar,
arka beden çalışmamızı da tamamlamış olduk. Toplamda 8 model çalıştıktan sonra 6 ilmek sağda 6 ilmek solda bir artırım yaptık arkadaşlar. İlk önce sağ tarafta yapmış olduğumuz 6 ilmek artırmayı 4 kez keserek, tıpkı yan bedenlerimizi örerken yaptığımız gibi 4 kez keserek içeri doğru girdik ve daha sonra diğer başa ulaştık. Diğer başta da 6 ilmek artırdıktan sonra 4 kez kesimimizi yaptık ve üzerine 5 model daha çalıştık. 5. modelimizi çalıştıktan sonra 2 diş boyunda haroşamı ördüm ve kestim. Arka bedenimizi de bu şekilde tamamlamış olduk. Ön bedenimizden çok da farklı değildi. Şimdi sağ kısmımız, sol kısmımız dikişlerle birleştireceğiz ve en son yapacağımız işlem arkadaşlar kapşon çalışması olacak. Dikerken neye dikkat ediyoruz? İlk önce kenarlarımızı birleştirdikten sonra bakın dışa doğru her iki kısmımızda da V şekillerimiz oluşmuş bir halde. Bu V'lerimizi iğnemizi geçiriyoruz ve birleştirmemizi yapıyoruz. Aynı şekilde omuzlarımızı da dikeceğiz. Bakın gördüğünüz gibi dikişim bu şekilde gayet estetik. Omuzlarımızı da yine aynı şekilde dikip son halini vereceğiz. Daha sonra ilmek alarak kapşon çalışması yapacağız. Evet arkadaşlar, şimdi yeleğimizin dikişlerini de tamamladık. Gördüğünüz gibi son halini verdik. Artık kapşon çalışmasına başlayabiliriz. Kapşon çalışmasını daha sonra dikerek yapacağım. Sadece haroşalardan oluşacak. Dış kısımda haroşamızı öreceğiz ve daha sonra yeleğimizin yakasına yerleştirecek, dikeceğiz arkadaşlar. Toplamda 80 ilmek takarak başladım. Bu 80 ilmeğimizi arkadaşlar tabandaki ilk tığımdan itibaren 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 35 diş haroşa boyunda ördüm. Şimdi 36. sıramıza başlarken şöyle bir şey yapacağız. İp karışıklığımı gidermek istiyorum ilk etapta. Örgümüzü 3'e böleceğiz. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Burası örgümüzün ilk yanı. Diğer baştan 30 ilmek de ikinci yanımız olacak arkadaşlar. Ortada 20 ilmek bizim gidiş dönüş kısmımız olacak. Şimdi 30 ilmeği ördükten sonra tekrar sayıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 20 ilmeği ördüm, döndüm. İpimi arka tarafa attım. İlk ilmeği örmeden sıkı bir şekilde aldım. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 20 ilmeğimi ördüm, döndüm.
İlk ilmeğimi örmeden aldım. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 ilmeğimi ördüm. 20'yi örerken soldaki ilk ilmeğimle birlikte öreceğim arkadaşlar. Yani bu iki ilmeğimi birlikte alıyorum, kesiyorum. Şimdi tekrardan döndüm. İpimi arka tarafa attım. İlk ilmeğimi örmeden aldıktan sonra bu ilk ilmeğimle birlikte sayıyorum. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. 19 ilmeğimi ördüm. 20'yi örerken arkadaşlar sol tarafta 30'daki ilk ilmeğimi de birlikte alarak bir kesme yapıyorum ve tekrardan örgümde dönüyorum. Her seferinde bu 20 ilmeğimizi öreceğiz arkadaşlar dönerek ve her döndüğümüz sırada 19 ilmeği öreceğiz. 20'yi örerken yandaki bir ilmeği de birlikte örgümüze dahil edeceğiz. Böylelikle tepe noktamız yuvarlanmış ve aşağı doğru gitmiş olacak arkadaşlar. Evet arkadaşlar, arkadaki kesmelerimiz kenarlarda 14 ilmek kalana kadar devam etti ve arkadaki görüntümüz bu şekilde, kapşonumuz bu şekilde duracak gördüğünüz gibi. Şimdi ipimi arka tarafa atıyorum. Her iki başta 14 ilmeğim var. Burada kesmelerimizi biraz daha fazlalaştıracağız artık. Son ilmeğimden bir önceki ilmek, yani 19. ilmeğimi örüyorum. 19'u örerken sağ ve soldaki kesme sayımızı artıracağız. Son bir ilmeğim kaldı gördüğünüz gibi. Bu ilmeğimi keserken sol taraftan 2 ilmeğimi birlikte alıyorum. Yani bu kez 3 ilmek kesmiş oluyorum. Arkaya dönüyorum. Yine keserken son ilmeğimden öncekine gelene kadar örüyorum haroşalarımı. Bakın, bir ilmeğim kaldı. Sol taraftaki 2 ilmeğimi de birlikte alarak kestim. Dönüyorum. Kenarlara bakıyorum. 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Her iki tarafta da artık 13 ilmeğimiz kalmış oldu kenarlarda. Şimdi arkadaşlar şu ortadaki ilmekleri kavuşturarak şurada bir toplama işlemi yapmak istiyorum. Bu işlemi yaptıktan sonra yine ilk ilmeğimi alıyorum. Bu kez son 2 ilmeğim kalana kadar öreceğim. Kenardan bir ilmek alacağım. Ortadaki sayı bakın. Son 2 ilmeğim kaldı. Bu 2 ilmeğimi alıyorum. Soldaki 3. ilmeğimi alıyorum ve üçünü birlikte kestim. İpimi arka tarafa attım. Ortadaki kesme sayımın da azalmasını istiyorum. Bakın son 2 ilmeğim, dışarıdan bir ilmek aldım ve ikisini birlikte tekrar kestim. Artık ortadaki şu kısmı da V şeklinde yanlardan gelirken kapatmayı planlıyorum. Çünkü en son kesmiş olduğumuz kesme şekliyle devam ediyoruz. Evet, kesme işlemimiz aynen bu şekilde devam etti arkadaşlar. Şimdi son ortada 3 ilmeğim kaldı. Bir ilmeğini aldım. İkisini alırken sol taraftaki bir ilmeğimi daha aldım. Daha sonra
Kalan 4 ilmeğimi başa kadar ördüm. Şimdi burada dönüyorum. Burada artık örgümün son noktasındayım. Bütün ilmeklerimi kavuşturmuş durumdayım. Dönerken kesme işlemlerime de devam edeceğim ve tek seferde kesmem gerekiyor burayı. Kenar ilmeğimi aldıktan sonra arkadaki ilmeği örüyorum ve atlatıyorum. Bir ilmek örüyorum, atlatıyorum. Bir ilmek örüyorum, atlatıyorum. Buradaki 2 ilmeğim ve soldaki 3 ilmeğimin birlikte üçünü alıyorum arkadaşlar. Arada bir boşluk oluşmasın diye. Ve arkadaki ilmeği üzerinden atlatıyorum. Ve tek seferde bütün ilmeklerimi toparlamış oldum. Şöyle de son haline bakın, gördüğünüz gibi. Şimdi dikerek şu kısmı ortaya getireceğim. Ve kenarlarından dikerek yakamıza yerleştireceğiz bu kısmımızı. Yani kesmelerimizden sonra şu şekilde göstereyim arkadaşlar. Kapşonumuzun son hali bu şekilde. Şimdi kapşonumuzu, baştaki dikiş kısmını gördüğünüz gibi 7 tane ilmeğimizin 7.'sinin sonundan tığımı, şişimi geçiriyorum. Biraz uzunca başladığımız bir ipimiz vardı hatırlarsanız. Ve şöyle düzgünce tekrardan koyalım. Bütün yakamıza dikkatli bir şekilde ve estetik bir şekilde dikişimizi sağlayarak yerleştiriyorum kapşonumuzu. Dıştan görüneceği için dikişimizin estetik olmasına dikkat ediyorum. Ön yüzden alırken V'lerimin içerisinden, kapşondan alırken kenardaki haroşalarımızın içerisinden geçiriyorum. Evet arkadaşlar, son düğmemizi de diktikten sonra kapşonumuzu da yerleştirdik ve güzel bir şekilde diktik. Arka taraftan da görüntüsünü göstereyim size kapşonumuzun. Gördüğünüz gibi kesmelerimizle birlikte güzel bir kapşonlu yelek çalışması yapmış olduk. Böylelikle yeleğimizi de tamamlamış olduk. Yeni anlatımlarda buluşup görüşmek dileğiyle. Sevgiyle kalın, takipte kalın, hoşça kalın.